Arkadaşlar günaydın. Sabah saat 5.30. Bütün malzemelerimizi hazırladık dün geceden. Şimdi botumuzu indireceğiz suya. Nereye mi gidiyoruz? Bugün Bodrum'un eşsiz adalarına gideceğiz. Eğer bir aksilik olmazsa çok güzel dalışlar yapacağız. Bir gece ya da iki gece bir Bodrum'un ıssız bir adasında konaklayacağız arkadaşlar. Kamp yapacağız. İnanılmaz bir gün olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben de ilk defa dalacağım. Ve Bodrum'un açığındaki eşsiz yerlere dalacağım. Çok güzel noktalar var. Açıkta ve derinde meralar var. Oralara dalacağız. İnşallah çok güzel olur. Daha yeni kalktım. Afyonum patlamadı bile. Yolda da yine tekrardan konuşuruz. Şimdi bot hazırlayalım. Hadi başlayalım. Geç kalmadan sabah erkenden burada olalım. Hadi bismillah. Evet, seyre çıkmaya hazırız. Şimdi son hazırlıkları şöyle bir kontrol edelim. Şunları da düzenleyeyim ve çıkmaya hazırız. Evet, karanlıkta gideceğiz. Ay ışığı yok. Yeni aydayız. Eğer bir aksilik olmazsa bir saat sonra dalış noktasında olacağız. Ve dalmaya başlayacağız. Evet, motor çalışır durumda. Ve hazırız. Motorumuzu indiriyorum. Ben hazırım. Sen de hazırsan çıkalım. Evet, tekrardan nasıl şu anda bu karanlıkta çıkıyor muyum bilmiyorum ama vallahi şu anda anca kendime geliyorum. Saat şu anda 6'yı 5 geçiyor. Evet, bugün şu anda nereden çıktık onu da söyleyelim. Milas'a bağlı Zeytinlikuyu'ndan botumuzu indirdik. İnşallah kazasız belasız yaklaşık 1 saatlik ilk meraya, ilk noktamıza, yani ilk dalış noktamıza 1 saatlik bir vaktimiz var. 1 saat içinde karanlık ve çiftliklerin aralarından geçeceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk meradan sonra 4-5 tane dalış noktamız var. Hepsi de Bodrum Yarımadası'nın açığında. Tehlikeli yerler, çünkü hep genelde tekne ve gemi trafiğinin olduğu yerler. O yüzden çok dikkatli olacağız ve dikkatli dalışlar yapacağız. İlkrardan söyleyeyim, Bodrum'un açığında ıssız çok güzel bir ada var. Çatal Adası'nda kamp yapmayı düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa, hava koşulları da aniden bozulmazsa. Bu arada Bodrum'da da ilk kez dalıyorum. Daha önceden dalış yapmadım Bodrum'da. Yıllar önce misafir olarak Bodrum'a gelmiştim. Bir iki noktaya beni daldırmışlardı ama şu anda bugün dalacağım noktalara daha önceden hiç dalmadım. Ve bugün dalacağımız noktaların hepsi derin noktalar. Nasıl derin noktalar? Tepesi 15 metre, 21 metre, 24 metre taşlardan oluşuyor. O yüzden birazcık derin dalışlar yapacağız. Bu taraf bu arada nereye? Tamam, aman diğeri görmüyorum da bu arada ışıktan. Evet, gitmeye hazırız. Umarım güzel bir hafta sonu olur. İkimiz için de kazasız belasız güzel bir gün dileğiyle. Hadi başlayalım.
halindeyiz. Şimdi Apostrol Adası'na yaklaşmak üzereyim. Oradan da dalacağımız mereye doğru gideceğiz. Yaklaşık tahmini yarım saat daha bir süremiz var. Güneş doğmadan güneş şuradan doğacak. Tepenin arkasından doğacak. O da yaklaşık bir 15-20 dakika sonra güneş doğacak. İnşallah gün doğumunu da gösteririz. Deniz fena değil. Hava güzel, deniz de güzel. Çok hafif bir çalkantı var. O kadar. O kadar da olsun. Böyle büyük ada. Apostrol Adası'nın tepesinde kilise var. Çok eski döneme ait. Önünde de Peder Adası var. Olan. Rastgele. Dalışa başlıyoruz. İlk meramıza geldik. Ya burada şu anda sadece bir ufak bir keşif dalışı yapacağım ama yani balık var mı yok mu ona göre dalışın süresi tabii değişebilir. Ama yaklaşık bir 15-20 dakika bir dalış yapacağım. Evet, Yalıkavak'ın açındayız tekrardan. İlk meramıza dalacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir balık almak nasip olur. Umarım akşama ızgara balık yapma şansımız olur. Eşi doğurduk. Evet, şimdi de dalışımızı yapacağız. İlk dalışımız için hazırız. Evet, Bodrum'daki ilk dalışımız. Umarım akşam aç kalmayız. Evet. Dalışa başlar başlamaz suyun biraz bulanık ve akıntılı olduğunu fark ediyorum. Öncelikle yan balıklarını aramaya başlıyorum ve gördüğüm ilk yerde dalışımı gerçekleştiriyorum. Yan balıkların arasında aşağıdan yukarıya doğru gelen gerideyi fark edip ilk atışımı gerçekleştiriyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir dalış oldu. Bir tane şöyle bir güzelimiz var.
Güzel bir tane geri daldık. Şükür akşam yemeğimiz çıktı. Yalıkavağın içindeyiz. Yine Bodrum Yarımadası'nın en uç noktası Gemitaşı dediğimiz ufak bir ada. Böyle ilk defa geliyorum. İlk dalışımı yapacağım. İlk kez dalacağım. Umarım bir şeyler görürüz. Sabah ilk dalışımızda akşam yemeğimizi çıkarttık. Bundan sonrası artık zevk dalışı olacak. Umarım güzel görüntüler alırız. Kalın sağlıcakla. Gemitaşı, çevresi 70 metre derinliğe uzanan, suyun ortasında devasa kayalardan oluşan bir sığlık. Merayı bilmediğimden dolayı ilk dalışımı eksi 14 metredeki büyük bir kayanın tepesine yapıyorum. Yem balıklarının hareketlerini inceleyerek etrafta avcı balıkları aramaya başlıyorum. Şu an için avcı balık göremediğim için süremi de çok uzatmadan yukarıya çıkıyorum. İkinci dalışımı daha derine inmeye karar veriyorum. Su yüzeyinde ve orta suda gezen avcı balıkları göremediğim için derinlerde sinerit yahut kaya balıkları dediğimiz gerida, lahos veya şeytana bakıyorum. Yan balıkları orta suda ve dağınık bir şekilde hareketli olduklarından avcı balıkların olduğunu hissediyorum. Avcı balıklarından kastım sadece sinerit yahut kaya balıklarının dışında torik, orkinos veya akyada olabilir. Dağda dibe inmeye çalışırken sol tarafından aşağıya doğru inen güzel bir boy sivriburun karagözü fark ediyorum. Başka da bir balık göremediğim için avıma konsantre olup zor bir atış yapıyorum. Üçüncü dalışımda kayaların arasında gezen sargozları fark ediyorum. Temkinli bir şekilde yaklaşıp onları korkutmamaya çalışıyorum. Hemen atışımı yapmıyorum çünkü zıpkınım 2 lastikle kurulu olduğu için eğer taşa atarsam şişimin yamulma ve kırılma ihtimali var. Bu yüzden taşa gelmeyecek şekilde pozisyon bulup atışımı yapıyorum.
Maalesef kameram kapandığı için vuruş anını çekemiyorum. Derin bir mera olduğu için av yapmak istediğim balıklar eksi 25 metrenin altındalar. Eksi 20 metrede taşın üstüne geldiğimde tahmini eksi 30 metrelerde avlanan sinaritleri gördüm. Eksi 25 ila eksi 30 metrelerde taşların aralarında gezinen irili ufaklı girdaları fark ediyorum. Kameramda belli olmasa da girdaların hemen aşağısında sinaritler av yapıyordu. Gözüme kestirdiğim girdalardan birine inmeyi düşünürken yuvasına doğru kaçtığını gördüm. Hangi yuvaya girdiğini tespit ettikten sonra yukarıya çıkıp bir sonraki dalış için plan yapmaya başladım. Neye dalacağımı biliyordum. Aşağıya inip giridanın yuvasına bakacaktım. Derin bir yerde olduğu için güzelce konsantre olup dalışıma başladım. Taş altı av yapacağımdan tüfeğimi tek lastiğe düşürmüştüm. Eksi 26 metredeydim. Yuva birbiri ardına geçmeli yuvalardan oluşmaktaydı. Birkaç deliğe bakıp giridayı bulamamıştım. Daha fazla kendimi riske atmadan çıkışa geçtim. Burada da 2 tane güzel balığımız var. İkinci meramız. Sivriburun karagözde bir tane de sargoz aldım. Yarın akşam yemeğimizde çıktı ya. Evet, saatimiz kaç? Bir bakayım. Saat 9:30. Şimdi 3. dalış noktasındayız. Evet, tabi buraya da ilk defa dalacağım. Daha önceden hiç dalmadım. Şu ana kadar fena değil. Su birazcık bulanık. Yani aslında neden dolayı bu kadar bulanık bilmiyorum. Biraz akıntı da var. Planktonlar da var. Biraz bulanık. Yani normalde Bodrum'un hep suyunun cam gibi olduğunu hep duyarım. Öyle bilirim daha doğrusu. Yani ama birazcık bulanık. Çok da net bir görüş yok. Umarım buraya da bir bakacağız. Burası da zaten Bodrum Yarıadası'nın en uç kısımlarından birindeyiz yine. Hafif bulanıklık ve akıntı vardı. Aşağıda çokça yem balığı görüyordum.
ilk karşılayanlar papaz balıklarıydı. Taşın tepesine yatar yatmaz yem balıkları diye tabir ettiğim papaz balıkları her yerimi kaplamışlardı. Adeta etrafımda dans ediyorlardı. Avı tamamen unutmuştum. Bu sefer taşın başka bir noktasına dalmaya karar verdim. Bu sığlık parça parça kayalar yerine bir tepeyi andırıyordu. En sığ kısmı eksi 13-14 metreden başlayıp eksi 60 metreye kadar uzanıyordu. Taşın tepesine yattığımda papaz balıklarının yerine kupezler yemleniyordu. Yem balıklarının içinden avcı balıklar çıkar mı diye bekledim. Bu zamana kadar edindiğim tecrübelerle eğer etrafta avcı balıklar dolaşıyorsa agaşona yattığınız andan itibaren ilk 15-20 saniyede balık size doğru gelebilir. Gelen giden yok ise kendinizi zorlamayın ve emniyetli bir şekilde su üstüne çıkın. Bu sefer boş çıktık. Bu sefer boş çıkıyoruz. Yalnız çok güzel yem balığı vardı. Papaz balıkları, izmaritler, kupezler. Çok güzel yem balıkları vardı. Çok da güzel çekim oldu. Kamerayı da aldım. Yalnız anlayamadım yani. Avcı balık yoktu. Hiçbir şey göremedim yani. Ne sinerit vardı. Ne sinerit vardı. Ne akya vardı. Kofana, levrek hiçbir şey yoktu yani. Hiçbir tane bile avcı balık göremedim. Ama çok güzel yem balıkları vardı. Onlarla birazcık yüzdüm. Geldim. Evet. Hadi sıradaki dalış noktamıza gidelim. Şu anda haritada Kunduz Kayısı diye bir sığlık buldum denizin ortasında. Tepesi 15 metre falan 60 metreye iniyor. Bir buraya dalış yapacağım. Bilmiyorum, ilk defa dalacağım işte. Buraya da ilk defa dalacağım. Umarım. Güzel bir yere benziyor. Heyecan verici. Bayağı etrafı derin. 60, 70, 80 metreye kadar iniyor. Tepesi 15 metre falan ve gözükmüyor yani tepesi. Yani buraya bir şansımı deneyeceğim. Gördün mü?
anda 4. dalış noktamızdayız. Evet, tabii ki bu noktayı da bilmiyorum. Bu noktada arkamızdaki ada Çavuş Adası. Çavuş Adası'nın etrafında dalmak yasak arkadaşlar. Yani öyle duyum aldım. Yani %100 emin değilim. Çünkü Çavuş Adası'nda askeriye ait radar üstü olduğunu söylediler. Tepede de gözüküyor zaten radarlar. Çavuş Adası'nın sınırına girmiyoruz. Sınırına girmeden açıkta denizin ortasında sayılır neredeyse. Bir tepesi yine 10 metreden başlayan 44 metre 45 metreye kadar giden bir sığlık var. Oraya bir bakacağım. Ya amacımız zaten akşam yiyeceğimiz balığı çıkardık. Yarınki akşamki yiyeceğimiz balığı çıkardık. O yüzden balık için değil, biraz daha görsel, suyun altını keşfetmek için. Hem çünkü ben de ilk kez dalıyorum. Hep beraber görelim, bakalım nasıl, bu güzellikleri size göstereceğim. Hadi görüşürüz. Bu sığlık her ne kadar Navionics haritada en sığ yeri -10 metre gösterse de ortalama -16, -17 metre derinlikten başlıyor diyebilirim. Ana karadan uzaklaştıkça suyun daha da berraklaştığını görüyorum. Bu da daha fazla derinlere inme isteğimi arttırıyor. Aşağı doğru süzülürken hem yem balıklarını hem de etrafta dolaşan avcı balıkları arıyorum. Tam soldaki taşın tepesine doğru ineyim derken sağ tarafımda bir küp parçasının olduğunu görüyorum ve yönümü ona doğru çeviriyorum. İkinci dalışımda daha da derinlere inmeye karar veriyorum. Bazen görüşün iyi olduğu durumlarda kaç metreye indiğinizi tahmin edemeyebilirsiniz. Bu yüzden konsantrasyonumu iyi sağlayıp derin bir nefesle oksijenimi minimum seviyede harcayarak sakin bir şekilde aşağıya doğru belli bir mesafeden sonra palet vurmayı bırakıp serbest düşüşe geçiyorum. Kameramda gözükmese de sol tarafımdan küçük sineritlerin geldiğini fark ediyorum. Fakat atış mesafemin içine girmiyorlar. Ve çıkışa geçiyorum. Vallahi burası aslında çok güzel bir sığlık. Yani sığlık dediğim de denmez. Tepesi 16-17 metreden 18 metreden başlıyor hatta. Bayağı büyük kayalar var. Çok ciddi büyük kayalar var. Yalnız çok güzel bir tane küp parçası gördüm.
Videoyu da aldım, çekimini de yaptım. Tahminim Bizans ya da Roma dönemine ait. Osmanlı dönemine ait olmadığından eminim. Çok güzel bir küp. Yarısı yok ama. Yani kafası sağlam, kafası duruyor. Onu çektim. 28 metrede sineritler gördüm. Fakat sol tarafımda uzaktaydılar. Belki kameraya çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Belki geri de çıkmıştır. Bir tane küçük bir geride daha geldi. Onu zaten atmak istemedim. Ama sineritlerden bir tane almak isterdim. Ama o da çok uzak geçti. Tabii yani çok da derin bir dalıştı. O yüzden de yukarı çıkmak zorundaydım. Ama çok güzel bir yer. Çok güzel, çok efsane bir yer. Bakalım hadi sıradaki meraya.